Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yine okuduğum son kitaplardan bahsedeceğim. Ama öncesinde özellikle bu dönem üniversite sınavına giren, tercih döneminde olan arkadaşlarımız için büyük bir belirsizlik içinde olabilirsiniz. Canınızı sıkmayın, moralinizi bozmayın. Üniversitelerle ilgili çok böyle negatif sözler de duyabilirsiniz. Ama kesinlikle yani bir yerden başlamanız lazım. Bunu sakın unutmayınız. Her hafta düzenli bir şekilde burada okuduğum kitaplardan özellikle kurgu dışı olanları size anlatmaya, aktarmaya çalışıyorum. Birebir kitapla ilgili eleştiri yapmıyorum ama genel olarak o kitapla ilgili dünyada nasıl yorumlamalar yapılmış onları da aktarmaya çalışıyorum. Bu bağlamda da bugünkü bahsedeceğim kitap Tarihten Alınacak Dersler. Şöyle göstereyim size. Şimdi Durant ailesi kitabın yazarları olan tarih konusunda özellikle Amerika'da ansiklopedi olarak çok güzel bir içerik paylaşmışlar bundan yıllar önce. Onun detaylarını paylaşırım burada. Sonrasında o ansiklopediyle ilgili olarak günümüzde de onun derleme, ana fikir, bakış açısı nasıldır diye merak edecek olursanız bu kitap o anlamda çok güzel. Hem de ince. Kitapla ilgili şöyle bir cümle var. Zamanımızın en büyük düşünürlerinden ikisinin 5000 yıllık tarihi derleyen ünlü makalelerinin koleksiyonu. Bu kitabı okuduğunuzda özellikle diğer bilimlerin tarihle olan ilişkileriyle ilgili de bir takım şeyler göreceksiniz. Dünya ve tarih, biyoloji ve tarih, kişilik ve tarih, ahlak ve tarih gibi. Makaleler çok açıklayıcı, net olarak okunuyor. Bu anlamda faydalı. Ama şöyle de bir şey var. Biliyorsunuz tarihle ilgili şöyle sözler söyleniyor. Tarih zafer kazananlar tarafından yazılır. Bazen tarihi belgeler üzerinde oynamalar da olabilir diyor. Tarih bu anlamda bilim midir, değil midir? Bazen böyle sarsıcı sorular duyabilirsiniz siz de. Sizin konuyla ilgili fikriniz nasıl? Hiç böyle özellikle bazı dönemin ve coğrafyada yer alan tarihçiler de o coğrafyanın çıkarlarına, ihtiyaçlarına göre de çalışmalar yapabilir. Duke ailesi bu anlamda 1950'lerden sonra Amerikan kuşağına hitap ettiği için onların çalışmaları da o anlamda birazcık taraflı, yanlı bulunuyor. Ama burada genel anlamda fikir sahibi olmak, biraz da olsa farklı fikirlere, yanlı da olsa yanlı fikirleri görebilmek adına da bu kitabı okumak faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Burada 5000 yıllık dünya tarihine değindiğinde, şimdi dünya tarihi olunca ister istemez burada birazcık Osmanlı'ya da değinilmesini bekledim ben okuduğum makalelerde. Burada benim eleştirim o yönde, o yoktu. Sadece burada bir Amerika, Kuzey Avrupa, oradan başlayan bir sanki tarihi oradan başlıyormuş gibi aktarılmış. O anlamda daha global ve daha dünyayı kapsayıcı, sonuç olarak kültürler, ülkeler, her ülkenin en iyi versiyonuna ulaşabilmiş örnekleri tarihinizde yer alıyor. Bunları da değinmesini isterdim birazcık. Öyle söyleyebilirim. Ama makaleler kesinlikle okurken sizi sıkmayacak. Sizi farklı araştırma, merak konularına sürükleyecek. Özellikle bu aralar tercih dönemi de olacak diye biliyorum YKS nedeniyle. Kafanızda farklı fikirler varsa bu dönemde özellikle onunla ilgili kitapları paylaşacağım ben böyle. Fizikle ilgili olabilir. Onun dışında neuroscience ile ilgili olabilir gibi okuduğum kitapları paylaşacağım burada. Size fikir verir belki. Bir kitap okuyup o kitaptan ilham alabilirsiniz. Bir bölüm tercih ettiğinizde de, şimdi biraz kitaptan kopacağım ama bir bölüm tercih ettiğinizde de sadece o bölüm özelinde dimdik düşünmemek lazım. O bölümün diğer bölümlerle olan ilişkileri, sizin ilgi alanlarınız ve merakınızla siz o bölümün çok çok fazla hakkını verebilirsiniz. Öyle düşünün lütfen. Tarih de bu anlamda benim her zaman keyifle okuduğum ilgi alanıma giriyor. Dediğim gibi burada ispatlanabilir tarihi belgelerin dışında manipüle edilen tarihi datalar da olabilir. Tarihte böyle bir oynaklık söz konusu. Yani böyle net bazı şeyleri elde edemeyebiliriz. O yüzden okurken eleştirisel zihninizi her zaman devreye sokmalısınız diye düşünüyorum. Bu kitabı okurken de ben başta böyle akıntıya kapılıp okudum ama okurken sürekli o methedilen yerlerde sadece burası mı, sadece burası mı diye demeden kendimi alamadım. Sonrasında kitapla ilgili yapılan yorumları ve eleştirileri okuduğumda da birçok kişi bu şekilde feedbacklerde bulunmuş. Özellikle Asya'dan olan okuyucular bu şekilde yorumda bulunmuş. Bakalım siz de bu kitabı okursanız, sonrasında yorumlarınızı benimle paylaşırsanız sevinirim. Sizin de bana tarihle ilgili daha objektif, daha böyle global bakabilen eserler. Evet, kitapla ilgili olarak benim genel olarak aktaracaklarım bu kadardı. Çok ince bir kitap fakat dediğim gibi içerisinde yönlü bulabileceğiniz tarafları da var. Bununla birlikte başlangıçta farklı konulara atıfta bulunduğu için eğer bir tarih öğrencisiyseniz, bir araştırma konusu vesaire gibi bir proje konunuz olacaksa onunla ilgili de size fikir verebilir. Ya da tarihe bir yerden tutunup başlamak istiyorsanız burada aktarılanlar size o anlamda bir rota çizebilir. Dediğim gibi yönlü olabilir. O zamanın, kendi zamanının algısına ve politik duruşuna göre yancı birazcık paylaşımlar olabilir ama genel olarak 5000 yıllık tarihi kendi vizyonundan aktarabilen, akıcı bir dilde yazılan makalelerden oluşuyor. O anlamda ben hızlıca okudum. Birçok şeyi not aldım. Kafama takılan soru işaretlerini de not aldım. Onları da araştıracağım ama dediğim gibi notlarımı biliyorsunuz konuyla ilgili. Öyleydi. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Bu ince kitabı keyifli okuyabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.